Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Benim filmlerimde hep canlı yayın yapıyorum. Canlı yayın yapmamın sebebi herhangi bir şeyi ilahlaştırmamak içindir. Allah'tan başka ilah yoktur. Eğer Allah'tan başka ilah olsaydı fıtrattaki dine, fıtrattaki yapıya Allah karışmazdı. Daha önceki filmde bahsettiğim gibi put kırma metoduyla Allah'ın ilahlığı ve Allah'ın fıtrattaki dini, tevhid dinine dönüldüğünü izah etmiştim. Bir daha söyleyeyim. Bir insan hiçbir şeye tapmama noktasına getirilince fıtratlık İslamiyet'e çıkıyor. Hiçbir şeye tapmama noktasına nasıl geliyor? Bütün az sevdiğim, çok sevdiğim her şeyi yazarsan, benim sevdiklerim 80 yılındaki sevdiklerim çay, sigara, Hülya Avşar, Atatürk, Özal, Menderes teker teker yazdım. Biri bile eksik olduğu sevdiklerinden deney olmuyor. Diyelim ki ben Kürtsem ve inançsızsam Abdullah Öcalan'ı yazmam lazım. Sonra Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Muhammed Allah. Hiçbir şeye tapmadan yapılabilir mi dedim ya. Teker teker ben çaya tapmam, ben çorbaya tapmam, ben Öcalan'a tapmam. Biri bile eksik oldu mu deney olmuyor. En son ben Hazreti İsa'ya tapmam, ben Hazreti Musa'ya tapmam, ben Hazreti Muhammed'e tapmam ve en son ben Allah'a tapmam deyince kafatasının üstünden kalbe bir sıcaklık geldi ve gözün önüne alttan üstte perde açıldı. Allah'la beraber nelere taptıklarını, Allah'a barışıp nelere taptıklarını o zaman fark ettim. 3 geceden sonra şüpheli gördüğüm ayetler şüphesizleşti. Eğer Allah ilah olmayıp herhangi bir başka bir şey olsaydı fıtrata asla başka bir şey kimse yerleştiremez. Allah'ın ilahlığına hiçbir şey ispat yapamazsak bu yeter. Üniversitedeyim. Üniversitede komünist arkadaşlar ben geveze olduğum için kendi taraflarını çekmek için bayağı uğraştım. Ama onlar kötüdür demem. Onlar da doğru yolun bu olduğunu inanıyorum. Eğer ayetlere dönecek olursak Allah diyor ki bilselerdi yapmazlardı. Başka bir ayette diyor ki onlara hangi delili sunarsan sun onlar inanmaz. Fıtrattaki dine muhakkak dönüyorlar ama belli bir süreden sonra perde kapanıyor ve Allah o şekilde tekrar imtihan ediyor. Alttan üstte perde açıldı dedim ya. Bu perde hakkında filmim var. O perde sevdikleriyle ilgili perdedir. İnsanlar hiçbir şeye tapmadıklarını söylüyor bazıları. İnsanlar hiçbir şeye tapmadan yapamaz. Bu ateist arkadaş kim ona hakaret ettiğini söylüyor. Kim söylüyorsa, kim yapıyorsa yanlış yapıyor. Onlar için yapacağımız şey üzülmemiz. Neden? Gidiyor cehenneme. Ama zorlamamız da doğru değil. İnsanların cüz-i iradesi vardır. İsteyen cehenneme, isteyen cennete gider. Arapça kelimelerden bahsediyor burada. Arapça kelime, ben ilahiyat ön lisanslı okuyorum. Ayrıca veririm. Arapça kelimelerden yola çıkarak Google'a bakmış, bu anlam çıktı diyor. Ben Arapça o kadar basit bir değil.
kolaylıkla anlaşılabilecek bir dil olduğunu hiç zannetmiyorum. Dil bilgisini bile sökmüş değilim. Bu kişi Google'a baktığı zaman hemen çıkacağını ileri sürüyor. Arapçanın tutup bir tıkla halledilebilecek bir dil mi olduğunu zannediyor. Bu filmi izleyip de peşinden takılanlar da aynı yolun yolcusu. Ayet karşılaştırmasından diyor ki Allah'ı bırakıp sadece bir takım putlara tapıyor, aslı olmayan sözler uyduruyorsunuz diyor. Buradaki kasıt hiçbir şeye tapmama noktasında Allah'ı ilah gören, Allah'ı ilahlayan, Allah'ı birleyen dine dönüyor. O zaman o bakacak olursanız Hristiyanlık, Yahudi ya da hak olan dinler aynı kökten tevhid akidesinden geldiğini görür, farkına varsınız. Ama tevhid akidesi bozulup tekrar başka bir din gelmiştir. Tevhid akidesi nasıl bozuluyor? İşte böyle. Allah'tan başka şeylerin ilah olmasını sağlıyor. Diyecek ki ben hiçbir şeye tapmıyorum. Acaba tapmıyor mu? Birinci taptığı şey Google. İkinci taptığı şey zevkleri. Üçüncü taptığı şey liderleridir. Biz liderlere mi tapıyoruz? Hayır. Biz Allah'ın Resulüne inanarak ve bağlanarak aşırı derecede severek aslında onun görünümde Allah'a itaat ediyoruz. Nereden çıkarıyoruz? Peygamber diyor ki bana efendim demeyin. Efendi Allah'tır. Benim karşımda ayakta saygıyla beklemeyin. Benim karşımda rükûya var mı? Doğaçlama şeklinde götürüyorum filmi. Çünkü benim de hatalarım oluyorsa benden, olmuyorsa fıtrattaki din, İslamiyet'e dönüşümden beridir. Ben ilahi fakültesinde olmama rağmen serbestçe devletin dinine aykırı şeyler de söylüyorum. İsterse memurluğu almasın. O önemli değil. Doğru bildiğimi söylüyorum. Devlet memuru olduğu zaman söyleyebileceğim bilmiyorum. İyi günler. Herkese esenlikler diliyorum. Bugün Allah'ın bir... Ne diyor? İyi günler, esenlikler dilerim diyor. Esenlikler ne demek? İyi günler ne demek? Herkes basit bir cümle kuruyor. İyi günler, esenlikler dilerim. Biz ne diyoruz? Şeytandan Allah'ın isim, sıfat ve fiillerine sığınıyor. Olsun. Öyle demek istiyor. Öyle hoşuna gidiyor. Öyle olsun. Allah'ın sözü anılmadığı zaman ondan güdük, bereketsiz iş vardır. O 70 bin kişi izlese bile 70 bin kişiyi de götürüyor beraberinde. Put olduğunu resmen onaylayan birkaç ayetin üzerinde duracağız. Fakat bu ayetlere geçmeden önce ben sizlere tefsir nasıl yapılır? Kelime kelime tefsir edilebilir ya da ilhamla tefsir edilebilir. Ama kelime kelimeyi tefsir ederken Allah'ın ayet ve sayı hadislerine ters düşen bir tefsir kabul olmaz. Müşriğin, inançsızın tefsiri reddedilir. Allah kitabını göndermiş başkalarının yalanlaması için mi? Sadece o Allah'ın indirdiğine inanmıyor. Ayrı konu değil mi? Allah yoksa o zaman ya zevkleri ilah olacak, hiçbir şey tapmadıklarını söyleyenler, ya da Karl Marx'ın gibi ilahları olacak. Bizim ilahımız peygamber ya da Allah dersek hadiste diyor kafir olursunuz.
Bunu nereden, ne zaman öğreneceğiz? Gözümüz tam açıldığı zaman. Tarafta. Allah'ın biyografisiyle alakalı birkaç farklı bilgi vermek istiyorum. Biz bugün Allah'ın bir put olduğunu nereden biliyoruz? Allah'ın put olduğunu nereden biliyorsun? Allah'ın biyografisi. Demek ki bir doğuş, bir de ölümü var. O reddetse bile bir doğum, ölüm şeyi anlatmaya çalışıyor. Dinler tarihinden, mitolojiden ve arkeolojik kazılardan, Din mitolojiden, bir sürü putlardan işte Allah da ilahtır. İlah puttur demeye getirecektir. Peki bu kazılarda ilah denilen lafın Allah olduğunu nereden çıkartıyor? Halbuki şeytan hep aynı noktadan çıkartıyor. Allah'ın dışındaki başka şeylerin putlaşması Allah inancının karşısında barikat kurmaktır. Ona bakarsan doğuda da putlar var. Batıda da putlar var. Batıdaki putlar nerede? Hazreti İsa, papazlar. Yalnız o kadar mı? Daha önceki filmi izlemişseniz siz daha iyi bilirsiniz. Para, kadın, futbolcular her şey put olabilir. Nereden çıkartıyor? Nefsini ilah edineni görmedin mi? Nefsin sonsuz ihtiyaçları vardır. O ihtiyaçlardan bir ya da bir kısmı Allah'tan daha sevgili olup bununla ilgili ayet var. Bir inkar etsek o puttur. Arkadaşımız kelimelerden bahsederken ayet vadisinin belli bir kısmını arzu yapıyor, inkar ediyor. Böyle bir inkar eden insanın tefsiri hatalıdır. İnanmadığı kitabın anlamaya çalışıyor. Bu kitabı ancak inananlar ve dilden ve başka şekilde ilhamıyla tercüme, tefsir edebilirler. Haddimi aşmış olabilirim. Ben de tam anlamıyla tefsir edemem. En iyi tefsiri peygamber tefsir eder. O sahabe tabi, etbaat tabi. İlk nesil. Sonraki nesil birbiriyle çatışarak, o çatışmalardan yararlanarak Allah puttur, peygamber puttur demek basit. Almış gidiyor kafirlik. Olsun. Ve biz onun için üzülmeyiz. Çünkü Allah isteseydi ne yapardı? Kendisini gösterir, herkes inanırdı. Allah bizi bununla imtihan ediyor. Çalışmalardan biliyoruz. Ne biliyormuş? Yani bazı İslamcılar Allah'a put dediğiniz zaman bunu bir hakaret olarak algılıyorlar. Fakat bu bir hak. Ben hakaret olarak nitelendirmiyorum. Onun cehenneme gidiş yolu olduğu için üzülüyorum. Benim dinimin pozitif ispatı var. Sizin ne ispatınız var? Sosyoloji ve din sosyolojisinde kimler var? İbn Haldun, Müslüman profesör, Müslüman alim. Sonra ortaya çıkmış sosyoloji uzmanı, sosyoloji alimi Auguste Comte. Sonra kim çıkmış? Durkheim. Bunlar dinle ilgili bir takım düşünce pozitif ilmin dini ispatlayacağını düşünmemiş. Hatta bu ispatı çıkartmaya vesile olan Profesör Philip Kotler bile bunu düşünmemiş. Allah bana bunu nasip etti. Ben tutup da bunu anlatıyorum herhangi bir mevki için ya da makam için, mezhep için, cemaat için, hizip için değil. Yıkılıyorsunuz, uyanın.
Biliyorsunuz. Allah her taraftan kuşatıyor. Hakaret değildir. Bu bir realitedir. Bu bir gerçektir. Tarih Eğer realite ise bize delilini sunsun. Bütün kainatı incelemiş, Allah'ın nerede olduğuna bakmış, işte Allah yoktur demiş mi? Yok. Ama bizim fıtrattaki din, İslamiyet'e götüren vardır, delilimiz var. Tevhid akidesini hemen götürten bir delilimiz var. Melekleri görmesen, cinleri görmesen bile fıtrattaki din, İslamiyet'e götüren, tevhid akidesini götüren inancımız var. Bu adamın ne inancı var? Allah'a inanmıyorum deyince başka şeylere, başka inançlar doğar. Başka şeyler inanç olunca onu yazan adam onun ilahı olmuş olur. bir durum tespitidir. Burada hakaret yoktur. O zaman bu hakaret değilse nedir? Peki biz Allah'ın geçmişine, biyografisine baktığımız zaman karşımıza ne çıkıyor? Karşımıza Allah'ın geçmişi ve geleceğinden bahsediyor. Hem yok Allah puttur diyor, hem de bir geçmişten bahsediyor. En inançlı fıtratını bozmadıysa vardır. Yani bir gün savaş olduğu zaman o zaman aklına başına gelecek. Allah var mı yok mu? 3 farklı toplum çıkıyor. Bu toplumlar Sabiler, Nebatiler ve Yahudiler. Bu putun oluşumunda ve daha Sabiler, Nebatiler ve Yahudiler diyor. Dinlerin kaç tane de alimler farklı farklı düşünceler var. Benim inancıma göre vahiy ile gelenler ya da vahiy ile gelmeyenler diye nitelendirebiliriz. Vahiy ile gelenler değiştirildiği için yeni bir din gelmiştir. sonradan günümüz Arabistan'da aktarılmasında bu 3 toplumun etkisi çok büyüktür. Sabiler bildiğiniz gibi buradaki şehirlerin anası denilen Mekke bölgesinin güney kısmındaki Yemen ve eskiden ismi Habeşistan olan Etiyopya bölgesinde yaşayan bir toplumdu. Nebati Sabiler ve Nebatilerden ve Yahudilerden esinlendiğini söylüyor. Sabiler ve Nebatiler ve Yahudiler aynı kökten gelmiştir. Hazreti Adem'den gelen inançları bozmuşlardır. Sen putperestliği Müslümanlıkla karıştırırsan senin beyninde biraz fıtratını bozmuşluk demektir. Fıtratına dönmezsen sonun cehennem olur. Yani fıtratına dönmezsen nasıl cehennem olur? Öyle ya da böyle bir gün öleceksin. Bunu tehdit aldatabilirler, edebilirler. Yok öyle bir şey. Öldüğün zaman Anya'yı koyunu göreceksin. İmamın kayığına gireceksin. O zaman sen de ki ben camiye istemiyorum. Beni Sabilerin, Nebatilerin ya da Yahudilerin ya da Müslümanların olmadığı ileride yine Mekke'nin kuzeyindeki Petra bölgesinde yaşayan bir toplumdu. Yahudiler de biliyorsunuz zaten İsrail, Lübnan bölgesinde, o bölgede yaşayan bir toplumdu bunlar. Ve Suriye bölgesine de kayıyor biraz tabii ki. Şimdi arkadaşlar, alt tarafta yaşayan, yani Yemen ve Etiyopya bölgelerinde yaşayan Sabilerin özellikle Etiyopya bölgesinde eski bir şehir var. Yeha ismindeki bir şehir. Bu şehirde bir Kabe var. Yarısı yıkılmış taştan, kare şeklinde çok büyük bir Kabe'dir bu. Bu Kabe'ye Sabiler
kendi ay tanrıları olan Al-Mugah'a atfen yapıyorlar ve ismini Bir kere Kabe'nin ne olduğunu bilmiyorum, daha sonra söyleyecek mi? Kabe küp denilen, küp şeklinde olan her şeye Kabe denir. o ismi veriyorlar. Biz baktığımız zaman özellikle Batlamyus'un milattan sonra 200 yıllarda yapmış olduğu Arabistan haritasına baktığımız zaman özellikle Yemen bölgesinde Makkala isimli bir şehir görüyoruz. Bu şehir de Sabiler tarafından yapılmış olan ve yine ay tanrılı olan ay tanrıları Al-Magah'a atfen isimlendirilmiş bir şehirdir. Bunu isminden gayet net anlıyoruz. Makkala isminde. Ay tanrı Al-Mugah yahut Al-Makkala ismi veriliyor. İki şekilde isimlendiriliyor. Şimdi arkadaşlar bu Yemen bölgesinde eski tarihlerde büyük bir sel felaketi oluyor. Barajlar yıkılıyor. Ve buradaki Sabiler kuzeye göçmek zorunda kalıyorlar. Ve kuzeye göçerek bugün günümüzdeki Mekke şehrinin olduğu bölgeye geliyorlar ve burada bir şehir kuruyorlar. Tabi o zamanlar küçük köy gibi, kasaba gibi çok küçük bir yerleşim bölgesi kuruyorlar. Bir kere o zaman Araplar yazı bilmiyordu. Sözel olarak tarihlerini biliyorlardı. Bu kadar derin bir tarihi nereden buluyorlar? Sadece Sabilerin tarihi doğru diyelim. Sabilerden geldiğini nereden biliyor put olduğunu? Benim net olarak, bilimsel olarak, pozitif olarak putuyla ispatım var. İnanmıyorsa put kırma metodunu yapsın. Ama bir arkadaş yapacağım dedi, sevgilisine şuna tapmıyorum diyemedi. Allah'a tapmıyorum dedi ama kadına, kızına, kız sevgilisine tapmıyorum diyemedi. Bütün sevdiklerine tapmıyorum dediğin zaman Allah sana senin sıfatına uygun ilhamını sokar ve fıtrattaki din neymiş onu gösterir. Burada fıkıhı izah yapmıyor Allah. Sadece tevhidi ortaya koyuyor. Tevhid akidesiyle bugün günümüzdeki televizyon vesaire ıvır zıvırda maalesef yok. Yerleşim bölgesinin ismine kendi ay tanrıları olan Almagah'ın ismini veriyor. Bu ismi bu yüzden Makka'dır yani. Bu Sabilerin ay tanrısı olan Magah'a atfen verilmiş bir isimdir. Yani İslam inancındaki ay tanrısı kültü aslında bu ekolden geliyor. Peki İslam'da ay tanrısı mı var? Allah tanrısı nereden geliyor? Bu Suriye ve günümüzün İsrail bölgelerinde eskiden bu bölge Ugarit bölgesi denirdi. Burada Ugarit medeniyeti vardı. Suriye bölgesinde de Kenan bölgesi denirdi. Bu iki bölgede tapılan bir tanrı vardı. İsmi El. Bu bölgenin en büyük tanrılarından birisiydi. Bu ve baş tanrıydı. Bunun iki tane kız kardeşi vardır. Aynı zamanda eşleridir bunlar. Tanrıça Aşara ve Anat. Aşara'nın iki çocuğu vardır. Salem ve Sahar isminde. Sahar'ı biliyorsunuz. İslam dinine seher vakti olarak. Bu doğan güneş tanrısıdır zaten. İslamcılar, Müslümanlar bunu bilmiyorlar. Seher vaktinin çok önemli olduğunu söylüyorlar. Ama senin de bilmediğin bir şey var. Pozitif bilimle deneysel yolla Allah'ın ispatı var. Senin hiçbir şeyin ispatı yok. Sadece yazılı olduğunu iddia ettiğin şeyler var. O da yontup kendine şey diyorsun. Gözünde perde olduğu için sen başka şey. Aslında Sahar putunu kutsamış oluyorlar. Haberleri yok tabii ki. Sen bir Müslümana sorsan sen ay tanrısına tapıyorsun dese enteresan. Bırak tevhid akidesini bilmiyorlar ya. Sen bunu yuturursun çocuklara. Hiçbir şeyden haberleri olmayan kimselere yuturursun. Salem putu da doğan güneş tanrısıdır. Pardon, batan güneş tanrısıdır.
Ve aynı zamanda barış tanrısı. Batan güneş mi, doğan güneş mi? İki, barıştan bahsediyor. Diğer ismi. İslam'ın ismi de bu Salam tanrısından türemiştir. Bilerek bu tanrı seçiliyor. Öyle olduğunu ben şahsen öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman tarih kayıtlara Salem isminden, İslam isminin Salem isminden türedi. Bir kere tartışılabilecek bir konu. İslam barış dini değildir. Mücadeleci, tevhid akidesini yayma politikası yürüten bir dindir. Neden barış diyorlar? Çünkü bugün başta olan kimseler politik olarak onu benimsediği için ona nispeten gidiyor. Mesela Ecevit Erbakan zamanında Kıbrıs Barış Harekatı denmiş. Kürtlerin inanmayanlarıyla mücadele edilmiş barış projesi. Ukrayna Rusya mücadelesinde savaşında barış için diplomasi yapılmaya çalışılmış. Yani Allah ne diyor barış için? Onlar seninle barışa girerlerse sen de onlarla barış. Bir de ne diyor? Onlar barışçı olduklarını söylerler. Asıl bozucu ta kendileridir. İslam asla barışçı bir din değildir. Ama şöyle ki kafa göz yontarım edelim anlamında değil. O kime karşılık? Ancak sistemin Firavun'un askerlerinin yaptığı şey. Yani Firavun ordu değil, polisleri de dahil. Polislerin bir kısmı Firavun'un askerleri durumundadır. Anlayabiliyoruz. Neyse bu konular çok derin konular. Bunlara girersen bu video saatlerce sürebilir. O yüzden fazla detaya girmeden şunu ifade etmek istiyorum. Detayını bırak. Bir şey ifade etmiyorsun. Kelime oynuyor. Cımbızlama yapıyor. Peki ispatı nerede? İspat. Allah'ın olmadığına, Allah'ın böyle yerden bitme şeklinde put haline gelmesini bu şekilde mi izah ediyoruz? Adem'inden beri bir Allah inancı vardı. Hadi diyelim ki Sabiler ve Yahudilerden sonra oldu. Sabilerden önce de Allah inancı. Nuh Aleyhisselam ve ondan öncekiler gibi. El tanrısı Ugarit ve Kenan bölgelerinde tapılan bir baş tanrıydı ve bu çok tanrılı bir sistemin baş tanrısıydı. 2 tane eşi vardı dediğim gibi. Tanrıçalar, çocuklar falan. Yani aynı antik Yunan'daki Zeus'un kendi kız kardeşiyle evli olması gibi ve çocukları olması gibi aile. Nasıl Hristiyanlar Allah'ın başka şeyleri var, görüntüleri var. Papazlar saftır. Papazlar Hristiyanlığı istediği gibi oynatabilir fikri varsa ona göre de Allah olmayan bir varlık gibi tanıtıyor. Allah olmayan bir varlıksa nereye gidiyoruz? Sorusuna cevap yok. Bırak o soruları. Put kırma metodunu yapsın. Desin ki ben yaptım. Tam tamına ben bunun yalan olduğunu iddia ediyorum desin. Ben filmlerin hepsini çekeceğim. Put kırma metodu nasıl yapılıyor? Bütün az sevdiğin, çok sevdiğin her şeyi yazacaksın. Kim yapıyorsa kendi sevdiklerini yazsın. Sonra teker teker şuna tapmıyorum, buna tapmıyorum. Buna. En son Hazreti İsa'ya tapmıyorum, ben Hazreti Musa'ya tapmıyorum, ben Hazreti Muhammed'e tapmıyorum. Ve en son Allah'a tapmıyorum deyince neye uğradığını anlayacaksın İslamiyet'in.
tevhid akidesinin, Müslümanlıktan başka bir dinin olmadığını anlayacaksın ama o zaman Müslümanlık için iyi bir nefer kazanacağız. Boyu Tanrı. Mısır'da da aynı sistem. Neden nefer kazanacağız? Küfre giren insan tam mücadele etmesini bilen insandır. Ama Sümerler'de de var. Yani tanrıların ensest bir ilişkiye sahip olduğuna dair insanlarda yaygın olan bir inanışın tezahürüdür bu. İnsanlarda ensest ilişki olduğunu söylüyor tanrılarda. Bir de Allah'a bir de ne iftirada bulunuyor? Ensest ilişki olduğunu iddia ediyor. Sen insandan bile sende ensest desen ceza verir mi vermez mi? Bu kişi burada iki iddiayla kendi yerini hazırlıyor da farkında değil. Hiç olmazsa put kırma metodunu yapsınlar. Bütün geçmiş günahlar affolur ya. Yazık. Burada 71 bin kişi izlemiş. 71 kişi izledi diye 71 bin kişi onun törenle öbür tarafta cehenneme atmayacak. İşte arkadaşlar bu Ugarit ve Kenan bölgesinde tapılan El tanrısı Arabistan bölgesine aktarılıyor daha sonra. Nasıl aktarılıyor? Nebatiler daha önceleri Muhammed'den önce de bu Makka bölgesine iniyorlar. Sabilerin olduğu bölge. Sabiler de burada Makka şehrini kurduktan sonra daha kuzey. Laikliğe göre peygambere aşağılaştırmak doğru değil. Nerede o laiklik? Muhammed demeyi bile beceremiyor. Biz onların inancına karşı hakaret mi ediyoruz? Kim hakaret ediyor? Çıkıyor. Bizim ispatımız var. Delilimiz var. Ne zıtlaşalım? Petra bölgesine vesaire bu bölgede gidiyorlar ve bu bölgelerden bazı putları aşağıya Mekke'ye getiriyorlar. Gibi Muhammed ilk yaşadığı dönemler günümüzün şehri olan Mekke'de yaşamıyordu. Petra bölgesinde yaşıyordu. Ya Petra'da ya Palmyra'da yahut da Medain Salah dediğimiz bir bölge var. Bu üç bölgeden birinin Ya orada ya orada ya orada ya tutarsa. yaşadığını tahmin ediyoruz. Çünkü kanıtların büyük kısmı buna işaret ediyor. Tam emin değiliz ama büyük ihtimal Petra bölgesinde yaşıyor. Bizim tam teşekküllü ispatımız var. Bak bu çocuk kendi portresine bile koymamış. Korkma. Sana kimse bir şey yapamaz. Yaparsa yazık olur. Ben karşı çıkarım. Sen düşüncenle özgürsün. İster cehenneme gidersin, ister cennete gidersin. Ama ben buradayım. Ne gibi kötülükler yaparsın, işlersen ben ölürsem gideceğim yer bellidir. Çok kanıt var bölgede yaşadığına dair. Medain Salah bölgesinde de yaşamış olabilir. Yani Mekke bölgesinde yaşamadığı kesin. Şimdi arkadaşlar El İlah putunun tarihçesi bu şekilde. Bu Suriye yani Kenan bölgesiyle Ugarit bölgesi yani İsrail Lübnan bölgesinde tapılan bir tanrıydı. El baş tanrıydı. Bu tanrı inancı Sabiler ve Nebatiler eliyle günümüz Arabistan'dan Mekke'ye kadar getiriliyor. Ve bu daha sonra El İlah telaffuz ediliyor Araplar tarafından. El İlah, Tanrı El demek. El ilahdan Allah'a çevirmiş diyor. Hadi öyle çevirdiğini varsayalım. Onları da kabul ettiğimizi varsayalım. Fıtrattaki yapıya, fıtrattaki dine kim yerleştirdi? Ben onu soruyorum. Fıtrattaki din İslamiyettir. Put kırma metodunda vardır. Bektir. Sonra ben ilahi ön lisanslı okuduğum halde ben bu Arapçaları tercüme bile etmiyorum. Neden? Yanlış yaparsam cehennemdeki yerine hazırlarım. Sen mesela Allah'ı diyor bunun inneke mi yoksa Kâne grubundan mı olduğunu sen nereden biliyorsun?
İnne grubundaymış. Peki inallâhe grubunda olursan anlamı ne? Kâne grubundan olursa ne? Bunları teker teker biliyor musun? Tek tek cımbızlama al. Bir lügata sok. Bunun anlamının doğru bu çıkacak. Nereden biliyorsun? Sonra bu dile kolay gelmesi için el-ilah zor okunduğu için Allah zaman geçtikçe Allah diye telaffuz edilmeye başlıyor ve günümüzde Allah isminin kelimesinin ortaya çıktığı yani. İşte bunun sebebi, en önemli sebebi Müslümanların bazısının kötü davranması mı olmuş ya da onun fıtratını çok bozmuş olduğundan mı? Yoksa kadınlarla çok ilişkisi mi olmuş? Yoksa beraber konuştukları komünist ya da ailesinin komünist olmasından mı olmuş? Bunların olamaz. Buna perde olmuştur gözüne. Bu perde fiziksel perdedir. Fiziksel perdeyi açmak için ağlaması gerekir. Ağlaması da hangi şey perde oluşturuyorsa onunla ilgili sıkıntı gerekiyor. O sıkıntıyı o kaybolup gittiği zaman taptığı putlar kaybolup gittiği zaman ne olduğunu anlayacak. Diyelim ki Allah yok. Allah anladığı zaman Allah'ı gerçekten seven insan ağlıyor mu ağlamıyor mu? Yok olan bir şey için mi ağlıyorsun? Evet arkadaşlar, Allah putunun biyografisi, tarihçesi kısaca bu şekilde. Çok detaya girmeyeyim. Ben konumuza geçeyim yavaş yavaş. Yoksa video çok uzayacak. Şimdi arkadaşlar Ankebut suresinin 17. ayetinde şöyle bir ifade var. İnnemâ ta'budûne min dûnillah. Bir önceki yapmış olduğum videoda yine bu min dûnillah kelimesinin üstünde durmuştum. Çünkü o ayette de bu Kur'an Allah'tan başkasının iftirası değildir. Allah'tan başkasının uydurması değildir deniyor o ayette, biliyorsun. Sen kelimeyi saptırırsan öyle olur. Bilmiyorsun, bilene danış. Allah öyle. Bilmiyorsun, bilene danış. Bu müşrik tercümesi. O konuyu da işlemiştim. Orada aslında meallerin çoğu doğru telaffuz ediyordu. Allah'tan ama birkaç tanesi gene kıvırma yapıyordur. Peki meallerini kalkarak tefsire gitmek doğru mu? Yoksa peygamberin zamanına dönüp o ilk tefsiri sen biliyor musun? Onu yoksa hangi hocanın hacının tefsirine bakıyorsun? Hacı hocanın tefsirini bırak. Önemli olan peygamberin açıklamasıdır. Sen peygamberin yanında mıydın? Ondan sonra İsrailiyet sözleri karıştı. Sen her şeye balıklama dalarsan her şeyi bundandır, bundandır. Örümcekler dolaşırsa kafandan, örümcekler nasıl yuvasını sağlam yapmazsa senin yaptığın yuvada öbür tarafta yıkılır. Yapıyordu. Bu ayette ise neredeyse bütün mealciler kıvırma yapıyorlar. Çünkü konu çok derin. Burada put geçiyor. Burada min dûnillah'tan sonra efsanen kelimesi var. Şöyle üstüne. Ne diyor? İnnallahi ev senin. Bakalım ne diyor? Bu putlar demek arkadaşlar. Senin. Evet, yani senin. burada innemâ ta'budûne min dûnillâh evsânen. Yani Allah'tan başka putlara tapıyor, aslı olmayan sözler uyduruyor diye devam ediyor. Yani burada Allah'tan başka putlara tapıyordunuz diyor. Yani Allah'ın da bir put olduğunu onaylıyor bu arkadaş. Yok artık yok. Az. Bu ev Allah'tan, yani bu ev
annemden başkasına ait değildir dediğin zaman bu başkasıyla mukayese edilebilir mi ya? Tapıyorsunuz, Allah'tan başka putlara tapıyorsunuz demek. Allah da put anlamı çıkartmaz ki. Ama gözünde perde olduğu için ancak öyle. Resmen Allah'ın da bir put olduğunu, Allah'tan başka putlara tapıldığından bahsediliyor burada. O da öyle demiyor. Allah'tan başka putlara tapıyorsunuz demiyor. Ama öyle anlamasının nedeni gözünde perde var. Herkesin gözünde perde açılabilir mi filminde bunun ne olduğu anlaşılır. Ve bunu mealciler değiştiriyorlar, kıvırıyorlar. Allah'ı bırakıp sadece bir takım putlara tapıyordunuz diye çevirmiş. Gördüğünüz üzere işleri. İşte insanları bu şekilde kandırıyorlar. Diyanetten vuruyor. Diyanetin sözü sesi kısık. Diyanet ancak izin verdiği kadar açıklar. Sen özgür. Allah ilah olarak gör. Ya da başka şeyleri vur. Belden aşağı vur. Profesörlerin ağzı açık. Açmıyor. Açılmıyor. Ne yapalım? Ben ilahiyat ön lisanstan son sınıfında olmama rağmen böyle cav ötemiyorum ya. Ötsem cehennemdeki yerimi doldururum. Tek bildiğim bir şey var. Put kırmak. Put kırmamıyla beraber tevhid akidesi geliyor. Bu işte tevhid akidesine tamamen zıt şeyler söylüyor. Yazık. Kendine yazık geliyor. Yazık yapıyorlar, kıvırıyorlar. Şimdi desem o bize dansözlük yapıyor. Dansözlük yapan sensin desem ne olur? Yani burada bırakıyorlar. Bırakıp bırakmak türü bir anlam yok. Min dün illahi bir şekilde Allah'tan başka, Allah'tan başkası demektir. Bırakmak, bırakacak, bırakıyor gibi bir anlam yok. Uydurma, Aha. yanlış çeviri, bilerek Peki kasıt. bunun akademik kariyeri ne? Arapçayı nereden öğrenmiş? Ben ilahiyat ön lisansı okuyorum. O kelimeyi tam anlamıyla öğrenmek ve telaffuz edip manasını sökmek için ne lazım ya? Ne diyor? Min innema ta'dına min dunillahi efsanen bir de dinleri. Olarak yanlış çeviriyorlar ki millet uyanmasın diye. Bakın Elmalı Hamdi Yazır bildiğiniz gibi Şimdi bu adam doğru çeviriyor. Arapça bilenler hatalı. Yuh artık yuh. mealcilerden birisi olduğu söylenir. Gerçekten de birçok ayeti doğru meal eder. Fakat Elmalı Hamdi Yazır bile bu ayeti kıvırmış. Gördüğünüz gibi Allah'ı bırakıp diye çevirmiş. Çünkü çok sakat bir ayet. Putlardan bahsediliyor ve Allah'tan başka putlar ifadesiyle doğru şekilde çevrilirse büyük tepki doğurur. Sorgula. Peki Allah putsa bizi kim yarattı? Ya da sizin yaptığınız gibi Allahsız bir ortamda kendi kendimizi reenkarnasyona ya da başka bir dine mi yönelelim? Sizin amacınız oysa sizin yolunuz açık. Bırakın kendi dinimizi kendimize anlatamıyoruz. Siz belden aşağı vuruyorsunuz. Okuyanlar için büyük değerli bakanlar tarafından büyük tepkiyle karşılanır. Bu Allah put mu? Ne demek Allah'tan başka putlar diye millet galeyana gelir yani. O yüzden Elmalı Hamdi Yazır dahi burada Allah'ı bırakıp diye çevirmiş. Madem Allah put olarak ifade ediyor. Hamdi Yazır
dini bırakmaz mı? Kafir olmaz mı? Ya da başka meyhanciler bunun put olduğunu bile bile nasıl savunuculuk yapar? En doğruya yakın çeviriyi Ömer Nasuhi Bilmen yapmış arkadaşlar. Bakın, Allah'ın gayrı olan putlara ibadet ediyorsunuz. Yani Allah'tan başka olan putlara ibadet ediyorsunuz. Doğru. Yani kelimeyi çevirdi, kafayı karıştırdı. Allah'tan gayrısına deyince Allah da put, öbürleri de put. Ondan başkasını ifade ediyorsunuz. Gerçek puta ibadet etmiyorsunuz karşı. Böyle demiş. Gayrı zaten başka demek. Doğru çevirmiş yani. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, bu ayet Allah'ın bir put olduğunu açık şekilde ifade ediyor. Bir diğer ayetimiz yine Ankebut suresinin 25. ayeti. Bu ayette de ve gâlinneme tehastüm min dûnillah. Burada da min dûnillah geçiyor ve İbrahim şöyle demişti. Dünya hayatı bırakıp, bak görüyor musunuz? Bu da bilerek yanlış çevirmiş. Doğrusu dünya hayatında Allah'tan başka. Ya bunun akademik kariyeri yok, bir şey yok. Arapça bilmiyor. Tercümesi yok. Tefsiri hiç yok. Ahkam kesiyor ya. Biliyorum hayatım. Film. Putlara, dünya hayatında Allah'tan başka putları aranızda mabet vesilesi kılmıştınız. Doğrusu bu şekilde arkadaşlar. Dünya hayatında Allah'tan başka putları aranızda mabet vesilesi kılmıştınız. Yani bu ayette de Allah'ın bir put olduğunu, diğer putları bırakıp da Allah putunu bırakıp başka putlara muhabbet vesilesi. Yani evir, çevir, kıvır, dıvır diyor. Şey için mealcilere. Doğrusu bu. Peki peygamberin tefsirini biliyor mu? Bilmiyorsun, sus. Asıl tefsir o. Ondan sonra yavaş yavaş İsrail vesaire açıklama konmuş. İşte bunun gibi. Bu da İsrail'den daha kötü bir tefsir. Vesilesi kıldınız deniyor. Burada da Elmalı da yanlış çevirmiş. Bilerek. Ya doğrusu bu. Allah'ı bırakıp bir takım putlar ediniz şeklinde çevirmiş. Yine en doğru çeviriyi Ömer Nasuhi Bilmen yapmış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Allah'ın gayrı putları iltizam etmiş oldunuz. Yani Allah'tan başka putlara iltizam etmiş oldunuz şeklinde çevirmiş. Yine en doğru çeviriyi bu yapmış. Bu ayette de Allah'ın bir put olduğunu çok açık şekilde görüyoruz arkadaşlar. Yok. Ayette kıvrılacak bir şey söz konusu değil. Fakat bir kere Arapçayı bilsen bile Arapçayı tefsir etmek hemen mümkün, çok zor, mümkün görülmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Fettah Arapçasını biliyor musun? Hangi Arapçayı biliyorsun? Kur'an Arapçasının nesini sen alt kelimeyi yapıştır buna çıkacak kelime. Var mı öyle? Buna rağmen bilerek ayetlerin üstünde oynama yapıyorlar. Bu milletin Arapça bilmediği için oynama yapan bu şekilde kendisi. Kandırabileceklerini çok iyi biliyorlar. Kendisinin fakat çok iyi Arapça öğrendiğini bu zannediyor. artık insanlar ayetlerin Arapça kelimelerine dahi bakarak sözlükten buradaki kıvırmaları çok iyi anlayabiliyorlar. Sözlükten bakarak çok anlayan insanlar buradaki kıvırmaları çok net görüyorlar arkadaşlar. Ortaya çıkartıyorlar. Artık bu yalanlara geçit yok. Bu yalanların hepsini bir bir ortaya çıkartacağız ve insanlara göstereceğiz. onlar beraber bir grup halinde göstereceğiz diyor. Ben tek başımayım. Ne arkamda cemaat var, ne hizip var, ne parti var, ne mezhep var. Tevhid akidesi var. Allah var. Tevhid akidesine karşı hakaret ediyor Allah'a.
Allah'ın askerlerinin sayısını Allah'tan başkası bilemez. Yazık. Ona kötülük dokunacağını zannederek resmini de göstermiyor. Kimse kötülük yapmaz. O kendi kötülüğünü kendisi yapıyor zaten. Yok öyle. Kandırarak, üçkağıtçılık yaparak bu dini ayakta tutmaya çalışanlara artık geçit yok. Şimdi ben başka bir şeyden bahsedeyim. Namık Kemal Atatürk'e laiklik, milliyetçilik ve din beraber formül vererek bu ülkenin daha çabuk, daha iyi kalkınacağını, dinin kalkınmayı yavaşlattığını ileri sürer. Bunun üzerine laiklik şirincat eden Namık Kemal Atatürk buna katılıyor ve daha sonra Namık Kemal dini bırakıyor ve laikliğin amacı şu: futbolcular, para, kadın ilah olacak, pozitif ilim Allah'ın yerine geçecek ve Allah unutulacak. Ama unutmuyorlar ki pozitif ilim Allah'ın ispatına götüren bir basamaktır. Kur'an'ın deneysel ispatına bak, o zaman görürsün. Bir diğer ayete geçelim arkadaşlar. Bir diğer ayetimiz Enbiya suresinin 66. ayeti. Burada da Kâle fetâbüdûne min dûnillah. Dedi ki, burada da aynı ifade geçiyor. İbrahim şöyle dedi. Öyleyse Allah'tan başka size ne bir faydası ne de bir zararı olan şeylere niye tapıyorsunuz? Burada arkadaşlar Enbiya 60 ile 66 arasında bir hikayeden bahsediyor. Şimdi benim internetim... Halbuki din hikaye dini değildir. Mesela Firavun'dan bahsediliyor. Peygamber, sahabe, tabi'in, etbâ-i tabi'inden sonraki bütün askeriyeler Firavun, zenginler, Haman, televizyon, sihirbaz, 9 senedir televizyon seyretmem. Anlatmayan din adamlar, Belam, istediği kadar mal mülk sahibi ol, biz de köleyiz. Bu da köle. Fikrinin kölesi. Küçük olmadığı için geriye gidemiyorum burada. Bu Enbiya 60-66 arasında şu hikayeden bahsedilir. Biliyorsunuz İbrahim dinimiz hikaye dini değildir. İslam dini, hoşgörü dini ya. Ta Adem'den bugüne kadar bütün peygamberler hoşgörü timsali insanlar. Bazıları hoşgörü olmayan adamlar çıkar. Ama ben bu kadar laflara rağmen ben ona karşı hoşgörülü değil miyim ya? Karşıma çıksa sen neden ateistsin, yakalayacak halim yok ya. Polis beni dövdü de ben bir şey çıkartmadım. Ben psikiyatrik rahatsız olan bir insan olmama rağmen dövdü. Ben adli bir durum olsa, adli psikiyatriye gitsem, hasta bakıcılar, judo, karate, tekvando bilir, zarar vermek için değil, kendisine ya da başkasına zarar vermemek için. Ben o vaziyette bir ses çıkarmam. Bak, ayağım sakat. Şikayette bile bulunmuyor. Hangi Müslümanın hoşgörüsüz olduğundan bahsediyorsun? Barışı temsil eden insanlardı ya hani. İşte barışı temsil eden. Biz barışı temsil etmiyoruz. Bunu sesiyle ifade eden yok. Daha önce söylediğim gibi. Biz barışı bir dini savunmuyoruz. Kere yücelten ve onun için mücadele eden kimseleriz. Ama yanında orada burada silahımız yok. Tebliğ de mücadele ederiz. Ve barışçılık demek değildir. Sen bu adamlar böyle konuşuyor. Mücadele etmeyecek miyiz? Gelsin öldürsün. Hoşgörü timsali İbrahim eline alır baltayı, puthaneye girer, orada başka insanların takmış olduğu tanrılar. Peygamberimize hakaret ediyor. Yazık. Yazık diyor sadece. Üzülüyorum. Cehenneme gidecekler. Başkalarının inançlarına hiçbir saygı duymadan o putları parçalar baltayla. Şimdi soruyorum size.
Biz mi onun fikrine saygı göstermiyoruz? O bizim fikrimize saygı göstermiyor. Senelerce dini anlattırmadılar. Put kırma metodunu 80 yıllarından beri anlatıyorum. Dinden yok. Bir devlet büyüğü açıp da kullanan bakan yok. İşlerine gelmiyor. Çünkü bütün herkesin menfaatine çomak sokuyor. Onlar uyutuyor. Onlar. En büyük olanı da bırakır. Baltayı da onun başına geçirir. Asar. Resmen maytap geçmek için. Anlamadığım şey, dini yok edince onun yerine kim bulacak? Ona göre Allah'ın yerine pozitif ilim geçecek. Pozitif ilim dedikleri şey de pozitif ilim dediği şey pozitif ilim değil. Varsayım ve teorilere onlardan daha fazla inanmak bilim kutudur. Varsayım ve teori yapacaksan kendin yap. Daha sonra insanlar gelip bu putları kim kırdı falan diye İbrahim'e sordukları zaman İbrahim de vallahi işte şu büyük olanın boynunda asılı balta. Belki o kırmıştır. Ona sorun diye resmen dalga insanların inançlarıyla. Bu kadar saygısızdır İslam. Bak diyor ki Müslümanlar karşısındaki insanların inancına saygısız diyor. O mu saygısız, ben mi saygısız? Diğer insanların inançlarına karşı, diğer insanların tanrılarına karşı bu denli saygısız, bu denli resmen dalga geçen bir zihniyete sahiptir. Bu 60, Enbiya 60 ile 66 arasında bunu çok net olarak görüyoruz. 66. ayette de Allah'tan başka size ne bir faydası ne bir zararı olmayan şeylere mi tapıyorsunuz denirken bu puthanede geçtiği için olay buradaki Diyelim ki benim tamamen hepsi yanlış. Bu kimin mücadelesini yapıyor ya? Kimin mücadelesini yapıyor? Yani bugün ölecek. Gerçeği görecek. Perde kalkacak. Hiçbir düşüncesi yok bu adamın. Yani. Yazık. gene putlardan bahsediyor. Yine bu ayette put olduğunu, ondan başka putlara tapıldığını ifade ediyor. Buradan da Allah'ın bir put olduğunu anlıyoruz. Şimdi gözünde o kadar kalın bir perde var ki Allah'ı put olarak görüyor. Hadis demiyor, Peygamber'e ve Allah'a put diyen kafirdir. Gördüğünüz gibi Allah'tan başka anlamı olduğunu açık şekilde görürsünüz arkadaşlar. Ve burada ayet min dunillahi Allah'tan başka ilah yoktur. Ne var bunda? Sen çevirirsen sen kulakların, gözün perdeliyse, kalbin perdeliyse günahlarından dolayı ne yapayım ben? Sıralamış. Bu ayet hangi surelerde geçiyormuş? Ankebut suresi 22, Furkan 17, Enbiya 16. Bir de delil söylüyor. Ankebut 17 ile 23. Anlamayan adamın ayeti görüyor musun? Bilerek büyük ihtimal ki. Çünkü Allah'tan başka putlar manasına geldiği için bu iki ayet bilerek koymamışlar tahminime göre. Enbiya suresi 66'yı koymuşlar. Çünkü orada put ismi geçmiyor ya. Fakat hikaye put halinde geçiyor. Onu eski. Halbuki hikaye dini yapan şimdi hacı hoca gibi görünen insanlardır. Dinimiz hikaye dini değildir. Hikayeye dayanmaz. Geçmişler herhalde. Bakın arkadaşlar Ankebut 2'yi mealciler nasıl halletmiş? Abdülkadir Gölpınar Allah'tan başka ne bir dost vardır ne bir yardımcı. Abdullah Pavlayan Allah'ın dışında yani Allah'tan başka anlamında gelir. Adem Uğurlu Allah'tan başka. Ahmet Hulusi Allah'tan başka. Görüyor musunuz? Bir kere Allah işitendir, bilendir. Nereden biliyorum? Put kırma metodundan sonra Allah'ın yardımı oluyor ve tevhid akidesine döndürüyor. Senin inandığın ne varsa seni döndürendir. Sen görünen şeylere bakıyorsun. Ben de görünen bir şey var bende. Pozitif metotla Allah'ın teşhis akidesinin ispatı var. Hala sen bu sapkın inanıyorsan ben ne yapayım? Bu ayetlerde put ismi geçmediği için Allah'ın put olduğunu andıran
ayetler gene hani andırıyor da adam put ismi geçmediği için burada doğru çeviri yapıyorlar. Gördüğünüz gibi Allah'tan başka diye çeviriyorlar. Fakat gel gelelim Allah'ın bir put olduğunu çok açık şekilde ifade eden Ankebut 17 ile 25'te ve Enbiya 66'da bir kere meale bakıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin açıklamaları, tefsiri bunu desteklemedikten sonra ben ne yapayım ben onun açıklamasını? başka şeklinde, Allah'tan başka şeklinde çevirmiyorlar. Allah'ı bırakıp da Allah'ın haricinde vesaire. Haricinde dese gene aynı anlama gelir. Allah'ı bırakıp da diye çeviriyorlar ki millet uyanmasın. Çakallığı görüyor musunuz arkadaşlar? Bak, eğer biz mi kandırıyoruz, onu mu kandırıyor bilin. Eğer İslam, gerçek İslam ortaya çıksa, bütün her şeyiyle uygulansa, o da İslam olur. Sadece bir tek şey uygulansa, zekat, sadakat, bu yeter. Ama bununla ittifak edersen İslamiyet'e zarar vermiş olursun. Yani şu anda devlet ne kadar verirse versin herkes yetişir mi? Yetişemez. Zenginden alınan fakire verilen zekat, sadaka, fitre, kurban vesairesi hakkıyla verilmiyor. Verilse bu duruma gelinmezdi. İslamiyet var görünüyor. İslamiyet ta Osmanlı'dan başlayarak yok oldu. İşte bunlar bu denli sahtekar. Neyse. Bir de şimdi arkadaşlar Peki biz sahtekarsak şöyle bir durum var. Kur'an'ın deneysel olarak ispatını yaptım. Olmadı diye ben benim sayfamda, benim kanalımda oynatacağım. Bir şey göstereyim ben. Bu konu sorularla İslamiyet sitesinde zannediyorum ki Arapçadan az buçuk anlayan bir arkadaş bir soru sormuş. Şöyle demiş. Ankebut 17 ve 25. ayetlerde geçen min dünillah efsane ifadesi Allah'tan başka putlar anlamına mı geliyor? Eğer öyleyse bu Allah'ın diğer putlardan farklı bir put olduğu izlenimini uyandırmaz mı? Yuh artık be, yuh. Bir soru sorulmuş ve burada sorularla İslamiyet sitesinin alimleri öyle bir kıvırmışlar ki resmen ellerini yüzlerine bulaştırmışlar. Vay anasını satayım. Bakın burada ne diyorlar? Ayetlerde geçen min dünillah ifadesinde Türkçe tercümelerinin bazılarında yanlış anlamaya müsait bir mana söz konusu olabilir. Çünkü Allah'tan başka ibadet edilen putlar ifadesinden başka ilahlar olduğu, Allah'ın da diğer ilahlardan biri olduğu vesvesesi insanlara ilişebilir. Bak görüyor musunuz kıvırmayı arkadaşlar? Kıvırma burada değil, insanlar gerçek. vesveseye kapılabilirmiş. Ulan vesveseye kapılacak bir durum yok ki. Gayet açık. Diyor ki Müslümanlar ne diyor. Ulan diyor bize. Gayet Allah'tan başka putlar diyor. Yani burada Allah'ın da bir put olduğunu, ondan başka putlara ibadet edildiğini çok açık şekilde görüyoruz ayette. Burada bir vesvese yok. Gayet net. Peki Allah'ın öyle söylediğine dair peygamberden duydun mu? Peygamberden sonra sahabe onun ışıklarıyla beraber doğru kaydı yapmışlar, etmişler. Sonra sahabeden sonra İsrailiyet açıklamalarına başlamışlar. Gereksiz ayrıntılara yüzünden. Burada gereksiz saplantıları var. Saplantıcı. Asıl kıvıran sizsiniz. Asıl taklalar atan sizsiniz. Asıl biz atansak Kur'an'ın deneysel yolla ispatını seyret, yap. Eğer yaptım olmadı dersen yayınlayacağım. Ama dönersen bizim tarafımızda mücadele edeceğine eminim. Devamında ne demiş? Ancak bir ifadenin akli muhakemesinde böyle bir sakıncanın hissedilmesi söz konusu değildir. Yok ya. Bal gibi de söz konusudur. Aklını çalıştıran, sorgulayan insanlar burada. Aklını çalıştırıyor ama aklını çalıştırmayı engel olan gözdeki perde ve kalpteki perde, kulaklarında sağlıklar var. Bunun anlamını daha önce başka yerlerde anlattım. Onun görmesini engel olur. Kulaklardaki perde ben anlatırken başkasını duyamaz. Bunun gibi kalplerde perde oluşur.
yaptığı günahlar onun anlamasına Bu iki ayette, engel hatta olur. 3 ayette Allah'ın bir put olduğunu, Allah'ın bir put olduğundan bahsedildiğini çok net şekilde anlıyorlar, görüyorlar. Siz ise sadece kıvırıyorsunuz. Bu şekilde kıvırmaya devam etmiş. Görüyorsunuz artık. Kıvıran bilsek Allah rızası için şöyle alabilirsin. En sevdiğin neyse onun için put kırma metodunu dene. Ama tam teknik. Birisine şuna tapmıyorum dedim mi deneme olmuyor. Arkadaşlar. Onlar da biliyorlar buradaki Allah Arapça Allah. mananın Allah'tan başka anlamda geldiğini. Onlar da biliyorlar. Fakat kıvırıyorlar. Ne Allah yazık Allah. ki. Açıklayamıyorlar türlü bu ki. dini Açıklayamıyorlar. ayaklarını oluyorlar. Ben gibi Artık cahiller kapıların açıklıyor. bir yıkıldığı, bir yok olduğu çağımızda dinleri ayakta tutabilmek için işte bu şekilde bin bir türlü Dini ayakta tutmaya gerek yok. Allah ayakta tutacak. Pozitif ilim Allah'ı yok edecek zannediliyor. Yok olmuyor. Pozitif ilimle deneysel olarak ispat var. Günün birinde ne olduğu anlaşılacak. Anlaşılacak ama ben düşecek miyim bilmiyorum. kıvırmaya, dansözlük yoluna, insanları kandırma yoluna başvuruyorlar. Bize dansöz Arkadaşlar diyor. size defalarca söylüyoruz. Kur'an'ı açın, okuyun. Bu ayetleri okuyun. Kelimete bak. Mealleri yanlış çevirdikleri için Arapça ile hiç ilgi. Bu gözünde perde olduğu için istikameti Allah put olarak gösteriyor. Halbuki peygamberin açıklaması müteahhidin ilk dönem açıklamalarını bilmesi gerekir. İlk dönem açıklamaları, tefsiri var mı elinde? Olmadığı için sen sus. Konuşmaya hakkın yok. Bunu Avrupalı müşrikler de senin gibi Sonra insanların açıklamışlardır. bunları anlaması çok zor. Bizim Kimler ne kadar kaç para Arapçadan alıyorsun? anlayanlar işte bunları ortaya çıkartıp Allah Allah. yalanları gözler önüne seriyor. Hani Arapçadan bazı anlamış. arkadaşlar var ya başka kanallara katılıyorlar ara sıra ve şöyle diyorlar. İşte siz Arapçaya hakim misiniz? İşte Kur'an'ı Arapça bilmeyen anlayamaz türü ifadeler kullanıyorlar ya. İşte halbuki meal Arapçayı bilen anlayamaz değil. Fetah Arapçasını biliyor musun? Kur'an Arapçasını biliyor musun? Hadi bir Arapça kelimenin imlasını, bir dil bilgisini bize bir söyle. Senle beraber. Belkiler adam akıllı çevirseler Kur'an. Bir cümlenin dil bilgisi söylesin. Arapçaya hiçbir ihtiyacımız yok. Bizim dilimiz Arapçayı gayet güzel tercüme. Hiç de değil. Arapçanın dil bilgisini bilenler kesiri var. Bir de ilham kesiri var. Arapçayı diliyle bilen insanların tefsiri ayrı. İlhamla tefsir ayrı. Ama ilhamla tefsir yapacağım diye namaz kalkmıştır diyemezsin. Kur'an ve sahih hadislere aykırı olmaması gerekir. Bu arada ise mealle işi götüreceğini zannediyor. Sen götürsen cehenneme yol götürürsün. Diyor İngilizce, Fransızca, İngilizce ile alakası yok. İspanyolcanın Yok, yapılan yok. tercümelerde olduğu gibi Arapçayı çok güzel bir şekilde dilimiz tercüme ediyor. Bu Arapçaya hiç ihtiyacımız yok bizim. Fakat mealciler doğru Arapçaya hiç ihtiyacımız yok demesinin nedeni şu biliyor musunuz? Kendi milletçiliğini ortaya koydu. Sen dil bilmezsen nereden anlayacaksın? Dil bilmeden anlarım diyorsun. çevirmiyorlar. Arap doğru çevirmiyorlar, kıvırıyorlar. Bu yüzden Hem de Arapçayı doğru çevirmiyor diyor, hem de mealden anlarsınız diyor. Birbirine zıt. Arapça bilgilere ihtiyaç duyuyoruz. Yani sizin Arapça bilmiyorsunuz, Arapçaya hakim değil. Arapçayı bilsen bile sen gözünde perde olduğu için gerçeği anlayamazsın. Çünkü Avrupalı müşrikler, müsteşrikler kasıtlı Kur'an-ı Kerim'i belden aşağı vurdular. Müsteşriklerden farkın yok senin. İfadeniz çok komik kaçıyor. Çünkü Arapçaya hakim olan birisi bu ayetlerdeki bin bir türlü çelişkinin
bizzat mealciler tarafından gizlendiğini çok iyi bilir. Yok artık. Yani Yok. Arapçayı bildiğiniz zaman siz zannediyorsunuz ki Kur'an'ın Arapçayı bilsen bir cümleyi dil bilgisi olarak açıklardın. Açıklayınca oradan buradan toplamayı işi götürmeye çalışıyorsun. Yazık. ahiri kurtulacak. Kur'an'daki çelişkiler Arapça bilindiği zaman ortadan kalkacak. Türü komik bir inanca sahipsiniz. Böyle bir şey yok. Arapçayı bilen insan Kur'an'daki çelişkilerin bizzat çok daha fazla olduğunu görüyor. Ve bunları mealcilerin gizlediğini fark ediyor. Kur'an'da çelişki varmış gibi görünen ayetler çelişki olmadığını o zamanki ilimler halletmiş. Sen çelişki olup olmadığını kavrayamazsın. Kavrayamamanın sebebi taptığın putlar. Taptığın putlar algılamanı bozar. Fıtratını bozar. Bozuyorsa ben ne yapayım? Bunun da artık farkına varın. Karşımıza gelip siz Arapça bilmiyorsunuz türü komik. Şimdi bu arkadaş herhangi bir sistemin ya da adamı olarak çıkıyor. Bir menfaati var. Herhangi bir sistemin, ben İslami sistemi savunmuyorum ama herhangi bir gruba, cemaate, hizbe, partiye üye değilim ki hiç kimseye bağlı değilim Allah'tan başka. Benim liderim Hazreti Muhammed. Net olarak ifade ediyorum ki pozitif.